Milattan önce 331. Hava boğucu. Boğazı tıkıyor, gözleri kör ediyor. Gaugamela'nın kavrulmuş, tozlu ovalarında 47.000 Makedon askeri donmuş gibi duruyor. Kendi yok oluşlarının uçurumuna bakıyor. Karşılarında devasa bir imparatorluk savaş makinesi, sayıları çeyrek milyona ulaştığı tahmin edilen bir ordu duruyor. Süvari sayısında 5 kat farkla geride kalan Makedon hattı, her iki yanından 1 milin üzerinde bir mesafeyle kuşatılmış ve tamamen sarılmış durumdadır. Dönen tozun arkasında 15 savaş fili ayaklarını yere vururken, 200'e yakın oraklı savaş arabası dönen bıçaklarını insan etine saplamak için beklemektedir. Bu sadece bir savaş değil, titizlikle tasarlanmış bir infazdır. Mantıklı herhangi bir gözlemciye göre 25 yaşındaki Makedon kralı İskender adamlarını kaçınılmaz bir katliam alanına sürüklemiştir. İskender bu devasa, özenle tasarlanmış Doğu ölüm makinesinden nasıl kurtulabilir? Gaugamela'ya giden yol, giderek tırmanan bir gerilimle döşenmişti. Granikos ve İssos'taki aşağılayıcı yenilgilerin ardından Ahamenişlerin Krallar Kralı 3. Darius tüm barış uzlaşmalarını reddetti. Makedon işgalciyi bir kez ve temelli olarak ezmeye kararlıydı. Darius, Ninova'nın kuzeydoğusundaki Gaugamela Ovası'nı hesaplı bir kesinlikle seçti. İssos'un devasa sayısal üstünlüğünü etkisiz hale getiren dar ve sıkışık geçitlerinin aksine bu açık ovalar Pers kralının süvari güçlerini tüm yıkıcı potansiyelleriyle konuşlandırmasına olanak tanıyordu. Kesin zaferi garantilemek için Darius, askerlerine savaş alanını temizlemelerini emretti. Kilometreler boyunca her çalı, kaya ve toprak tümseyi sistemli bir şekilde süpürüldü. Ova, sürtünmesiz, düz bir piste dönüştürüldü. Bu, Pers oraklı savaş arabalarının kontrolsüz hızını serbest bırakmak için özel olarak inşa edilmiş devasa, ölümcül bir tuzaktı. İskender, doğrudan Pers İmparatorluğu'nun çenelerinin arasına doğru yürüyordu. Çift taraflı kuşatmanın muazzam tehlikesini fark eden İskender, yenilikçi ve savunma amaçlı bir kutu dizilimi tasarladı. Ordusunun merkezinde 18 fitlik, yaklaşık 5,5 metre, yıkıcı sarissa mızraklarıyla silahlanmış 9.000 ağır piyadeden oluşan Makedon falanksının demir duvarı duruyordu. Sol kanadında General Parmenion, muazzam Tesalya ve Yunan süvarileriyle savunma çapasını tutuyordu. Sağda ise İskender seçkin Hetairoi, süvarileriyle birlikte bizzat yerini aldı. Bu en kötüsüne hazırlanırken en nihai, belirleyici vuruşu planlayan taktiksel bir esneklik şaheseriydi. İki ordu aradaki mesafeyi kapatırken İskender en cüretkar manevrasını başlattı. Yoldaş süvarilerini çapraz olarak en sağa yönlendirdi. Bu hareket falanks kayması olarak bilinir. Bu çapraz yürüyüş Darius'un ana planına doğrudan bir tehditti. Sağa doğru ilerleyerek İskender, vurucu gücünü Pers savaş arabaları için hazırlanan o temizlenmiş, düzleştirilmiş zeminden aktif olarak uzaklaştırıyordu. Taktiksel avantajını kaybedeceğinden korkan Darius tepki vermek zorunda kaldı. Kuzeni Bessus komutasındaki sol kanat süvarilerine İskender'in hareketini gölgelemelerini emretti. Bu durum Pers hatlarını inceltti ve merkez sol kısımlarında fiziksel bir boşluk ortaya çıkardı. Makedon kaymasını çaresizce durdurmak isteyen Darius, birincil terör silahını fırlattı. Oraklı savaş arabaları, düz ovada son sürat hücuma geçtiler. Ancak İskender adamlarını tam da bu an içine itmişti.
ağır piyadelerin önünde yer alan seçkin ciritçiler ve okçular, ölümcül bir mermi sağanağı serbest bırakarak sürücüleri yere indirdi. Füze barajını aşıp geçen savaş arabalar içinse Makedon falanksı nefes kesici bir disiplinle manevra yaptı. Komutla birlikte piyade safları ikiye ayrılarak açık, dikey koridorlar oluşturdu. Mızraklardan oluşan o dikenli duvara doğru koşmayı reddeden atlar, içgüdüsel olarak zararsızca bu boş koridorlara doğru yöneldiler. Hatların arkasında tuzağa düştüklerinde, haypas pistler ve at bakıcıları tarafından kolayca etkisiz hale getirildiler. Darius'un birincil silahı tamamen yenilgiye uğratılmıştı. Savaşın zirve noktası gelip çatmıştı. İskender'in çapraz yürüyüşü, adeta bir matadorun kırmızı pelerini gibi işlev görmüştü. Pers sol kanat süvarilerini merkezden uzaklaştırarak Ahameniş ön hattında kritik, ölümcül bir boşluk açıldı. Çapraz süvari yürüyüşünün arkasında yoğun toz bulutları sayesinde Perslerden gizlenen, hızlı hareket eden bir hafif piyade birliği ilerliyordu. İskender süvarilerini aniden sola döndürürken bu hafif piyadeler tozun içinden belirdi ve Pers süvarilerine yıkıcı bir yaylım ateşi açarak onları oldukları yere çiviledi. Yoldaş süvarilerini kendisinin en uç noktada bulunduğu devasa, ustura keskinliğinde bir kama düzenine sokan İskender, 7000 seçkin atlıyı doğrudan Pers merkezindeki açık boşluğa sürdü. Falanksın korkunç duvarıyla desteklenen Makedon kamasının devasa kinetik kütlesi Ahameniş hatlarının derinliklerine saplandı. Hedef bizzat Darius'tu. Pers kraliyet muhafızları vahşi göğüs göğüse bir çarpışmada biçildi. İskender şiddetle bastırıyor, mızrağını doğrudan düşmanların yüzüne saplıyordu. Toz ve kanın içinden Darius, durdurulamaz genç Makedon kralının doğrudan kendisine doğru hücum ettiğini gördü. Pers komuta kademesine panik yayıldı. Her şeyin kaybedildiğine inanan 3. Darius, savaş arabasını döndürdü ve dehşet içinde savaş alanından kaçtı. Kralın kaçış haberi yayıldıkça Pers ordusunun kalbi çöktü ve merkez dağılmaya başladı. Fakat savaş henüz kazanılmamıştı. Sol kanatta General Parmenion mutlak bir felaketle karşı karşıyaydı. Mazeus'un ezici süvarileri Makedon solunu tamamen kuşatmıştı. Fırsattan istifade eden Pers ve Hint süvarileri hatlardaki bir boşluktan temiz bir şekilde geçerek arka taraftaki Makedon lojistik kampını yağmalamaya başladı. Parmenion çaresizce İskender'e kurtarması için yalvaran bir ulak gönderdi. İskender ıstırap verici bir seçimle karşı karşıya kaldı. Pers kralını avlayıp savaşı bitirmek ya da kendi ordusunu yok olmaktan kurtarmak için geri dönmek. İskender adamlarını seçti. Darius'u takip etmeyi bırakarak yoldaş süvarilerini sahanın merkezine geri döndürdü. Geri çekilen Pers süvarileriyle kafa kafaya çarpıştılar. Ardından gelen olay, İskender'in en yakın 60 yoldaşının hayatına mal olan, tüm savaşın en kanlı, en vahşi süvari çarpışmasıydı. İskender sol kanada ulaştığında, Parmenion'un disiplinli süvarileri saldırıyı çoktan kırmış ve tam, tartışmasız bir zaferi güvence altına almıştı. Gaugamela'daki zafer mutlaktı. 3. Darius kaçmış olsa da bunu imparatorluğu olmayan bir kral olarak yapmıştı. Antik Yakın Doğu'yu 200 yılı aşkın süredir yöneten Ahameniş hanedanı tek bir sabah paramparça oldu. Büyük İskender
kendisinden 5 kat büyük bir kuvveti, psikolojik savaş, taktiksel esneklik ve eşsiz bir kişisel cesaret kombinasyonuyla etkisiz hale getirmişti. Genç Makedon kral, rakibinin zihnini anlayarak ve düşmanın şartlarında savaşmayı reddederek bir savaşı kazanmaktan çok daha fazlasını yaptı. Asya'yı fethetti ve adını tarih sayfalarına sonsuza dek yazdırdı.